Bugün sizlere kışın bol bol yaptığımız hem çok pratik hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir salata veya meze tarifini anlatmaya geldim. Gördüğünüz gibi semizotlu pancar salatası anlatacağım bugün. Saplarından ayırıyoruz pancarlarımızı. Burada 6 adet pancar hazırlıyor olacağım. Çünkü farklı bir tarifte daha kullanacağım. 3 pancarı ayrı, 3 pancarı ayrı pişiriyorum. Bu tarifte 3 adet pancar yeterli oluyor. Saplarını da görüyorsunuz ne kadar taze ve güzel duruyor. Böyle taze saplar olduğunda kesinlikle kullanıyorum. Başka bir zamanda pancar saplarını nasıl değerlendirebilirsiniz onun videosunu paylaşacağım. İyice temizlemeye başlıyoruz. Tepelerini kesip üzerinde saç gibi biliyorsunuz parçaları oluyor. Şöyle kabaca temizlemeniz yeterli olacaktır. Bir sudan iyice geçirip daha sonra fırına koymak üzere hazırlıyoruz. 2 parça alüminyum folyo koyuyorum. Burada makasla kesmemenin sıkıntısını yaşıyorum. Elle hızlıca yapıyorum açıkçası. Acele ettiğim için her zamanki gibi. O yüzden birazcık düzgün olmadı. Bir enine bir boyuna alüminyum folyo açıyoruz. Onun içerisine de fırın kağıdı koyuyoruz ve içine pancarlarımızı koyup üzerine bir baş sarımsak, göz kararı zeytinyağı ve tuz ekliyorum. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Önce fırın kağıdını kapatıyoruz. Daha sonra alüminyum folyoları kapatacağız. Buradaki yağlı kağıdın amacı yemeğe çok fazla temas ettirmemeye çalışıyoruz alüminyum folyoyla. Ve böylelikle hem ısıyı iyice yayacak alüminyum folyo, çok güzel pişirecek hem de hızlandıracak işlemi. Fırınımızı 220-250 derece aralığında ısıtıp pişmeye bırakıyoruz. Ben alt üst ızgara ayarında pişirdim. Siz fırınınızı daha iyi bilirsiniz. Tabii ki pişme kontrolünü de şişle yapabilirsiniz. Arada açıp şişinizi batırıp rahat batacak kıvama gelmişse tamamdır. Yaklaşık 50 dakika 1 saatte pişmiş oluyor zaten. Bunun gibi pratik, lezzetli, farklı daha birçok tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın. Piştikten sonra gördüğünüz gibi kat kat açıyoruz. Ben yine her zaman dediğim gibi hızlı yaptığım için burada acele ediyorum. Bıçakla soyuyorum. Ama tabii bir yerden sonra bıçakla zorlanıyorum. Birazcık yavaş oluyor ve soyacak yardımıyla soyuyorum. Fakat biraz beklerseniz pancarlar serinlerse soymak daha kolay olacaktır. Sıcak olduğu için zorlanılıyor çünkü. Bu arada fırında pişen pancarın rengi çok daha canlı kalıyor bence. Salatalarda hem görsel anlamda daha iyi oluyor hem de lezzet olarak da kendi içinde bütün halde pişirdiğimiz için kendi buharında, kendi ısısında alüminyum folyo içinde daha aroması yoğun oluyor. Kesinlikle fırın hem sağlıksal hem görsel hem lezzet açısından ideal pişirme yöntemi bence pancar için. Soyduktan sonra hepsini dilimleyip daha sonra küp küp kesiyoruz. Küçük küpler halinde kesmeniz yeterli olacaktır. Eğer iri küpler yapmak isterseniz tabii ki size kalmış tercih meselesi. Daha büyük de kesebilirsiniz. Bu arada pancarın iyice soğuması salatayla karıştırırken tabii ki önemli. Pancar çok sıcakken veya ılıkken salatayla karıştırırsanız salatayı da birazcık yumuşatabilir. O yüzden pancarın iyice soğumasını beklemenizi tavsiye ederim. Ben keserken biraz sıcaktı fakat bekletip soğuttum. Daha sonra yeşillikleri ekledim. Çok güzel oldu. Aynı zamanda bu salatayı ertesi güne de bekletip tüketirseniz gerçekten efsane oluyor. Bazı yemekler bekledikçe daha da lezzetleniyor. Bence bu da onlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi bir baş koymuştuk ortasına. Sıktığınız an içinden sarımsaklar fışkırıyor. Gerçekten çok lezzetli ve harika kokuyor. Eğer pancar kokusunu sevmiyorsanız içerisinde limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz veya portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Bu da kokusunu dengeleyecektir. Tabii ki kabukları da içinde düşürmemek önemli. Ben bazıları bakıyorum çok da dikkat etmiyor ama ben bu konuda biraz hassasım galiba. Kabuk düşmemesi için dikkat ediyorum. Ve sıra geldi semizotlarına. Yarım demet semizotunu bir güzel temizleyip yıkadıktan sonra kabaca iri parçalar halinde kesiyoruz. Ben saplarını asla ayıklamıyorum. Birçok şeyde ayıklamadığım gibi. Yarım demet maydanozu da yine aynı şekilde temizledikten sonra kabaca kesiyoruz ve hepsini üst üste pancarların üzerine ekliyoruz. Sıra geldi sosa. Bir adet limonu limon sıkacağıyla bir güzel sıkıyoruz ve daha sonra bütün sıvı malzemeleri karıştırıyor olacağız. Pancar tatlı bir sebze olduğu için limon ve birazdan koyacağımız nar ekşisi tarifte gerçekten dengeyi kuruyor. Nar ekşisi yoksa eğer elinizde aynı miktarda balzamik sirke de kullanabilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Sosun içerisine eğer seviyorsanız hardal da ekleyebilirsiniz bu arada. 1-1,5 çorba kaşığı kadar nar ekşisi ekliyoruz. 1 tatlı kaşığına yakın tuz ekliyoruz. Bu sizin yine tercihinize kalmış. Ve 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı da ekleyip bir güzel karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra salatamızın üzerine ekliyoruz ve başlıyoruz karıştırmaya. İnanılmaz aromatik bir salata oluyor. Pancarın, semizotunun, maydanozun, limonun her şeyin aroması kendine has ayrı güzel. Nar ekşisi hepsi birbirine çok yakışıyor bence. İnanılmaz bir koku çıkıyor.
görselde bir şölen oluyor diyebilirim. Servis tabağımıza koyuyoruz. Bu arada servis tabağına koymadan önce isterseniz tadına bakabilirsiniz. Limon, tuz, nar ekşisi ekstra eklemek isterseniz burada ekleyip karıştırıp öyle servis tabağına alabilirsiniz. Ve üzerine yine her zaman söylediğim gibi kabaca kelimesini çok kullandığımı farkındayım. Kabaca elimizde cevizleri kırıp üzerine ekliyoruz. İsterseniz blenderda ya da eziciyle ezip de koyabilirsiniz. Fakat ben irili ufaklı eklemeyi çok seviyorum. Daha spontane, daha özensiz, çok hoşuma gidiyor. Serptikten sonra servis ediyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yaparsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Afiyet olsun.